Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere ip koparmadan, ipi kesmeden birleştirmeyi anlatmak istiyorum. Ben battaniye, koltuk şalı ya da büyük hırkaların arkaları gibi büyük parçalarda bu birleştirmeyi tercih ediyorum. Size de anlatmak istedim. Belki siz de kullanmak ister, bu şekilde örmeyi tercih edersiniz. Bunun için birleştirme rengimizi alıyoruz. Ben orta kalınlıkta koton ip olan Alize Cotton Gold'u tercih ettim. Tığım genelde olduğu gibi 3 milim. Siz ipinize uygun tığınızı, istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. İlk olarak ilk motifimizin şu şekilde örmeye başlayacağım. Aslında birleştirme mantığımız şöyle olacak. Bakın böyle, 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 böyle devam edeceğiz. Tabii bunu örerken anlatmak çok daha iyi olacak. İlk olarak 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şurayı kilitleyip 3 zincirle yukarı çıkacağım. 1, 2, 3. Evet. Bunlar aklımızı karıştırmasın arkada. Yanına 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir de tabii şunu belirtmek isterim. Ben son sırası hanım dilendi tekniği olan bir motif örüyorum. Son sırası trabzanlı olan ya da farklı biten motiflerinizde de bu gösterdiğim sistemi kullanabilirsiniz. Arkadan ipi de gizlemek adına dolayıp boşluğa batıyorum ve bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum çünkü köşedeyim. Aralarda zincir yapmayacağım, çekmeyeceğim. Bu şekilde bu motifin 2 kenarını öreceğim. 2 kenarını öreceğim sadece. İkinci kenarı da tamamladım. Köşeye geldim. 3 adet ikili trabzanı daha örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Şimdi sıradaki motifi üstüne ekleyerek devam edeceğim. Bunun için motifin alıyorum ve bu şekilde devam etmek istiyorum. İpimi doladım. Düz tutacağım motifimi üstüne devam etmesi için. Şöyle batıyorum ve buraya 3 adet üçlü trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde ördüm. Üstten birleştirmeye devam edeceğim. Aynı şekilde boşluklara üç adet ikili trabzanlar örerek üst kenarı birleştireceğim. Üste denk gelen boşluğa örüyorum. İpimi kilitleyip sıradaki boşluğa 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi köşedeki işlemi yapacağım. Bir adet zincirimi çektim. Köşedeyim. Battım. İpimi çıkardım. Sık iğnemi ördüm. Ve aynı boşluğa 3 adet ikili trabzanı ördüm. Ve bu kenarı örmeye devam ediyorum. Bu kenarı
ve böylecene, yani şöylecene örüp burada yeni motifimi alacağım. Buraya kadar gelip anlatacağım. Köşeyi de örünce 3 adet ikili trabzan, motifimin bir adet de zincir çekeceğim. Şu şekilde motifimin 3 kenarını örmüş oldum. Aynen böyle. Şimdi sıradaki motifi alıyorum. Ben bunu 3'e 2 gibi belirledim ama siz bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Uzunluğunu dilediğinizde genişlikte örebilirsiniz. Ben ufak bir parçada anlatmak istedim. Video çekimi daha kolay olacağı için. Şimdi burada zinciri çekmiştim. İpimi doladım. Motifimi aldım. Yüzünden, yani ters olmamasına dikkat ediyorum. Yüzünden başlıyorum örmeye. Bir adet ikili trabzanım, yanına da 2 adeti örüp 3'e tamamlıyorum sayımı. Ve hemen döndürüp şöyle motifin ona denk gelen boşluğunun içinden geçiriyorum. Ve aynı mantıkla örmeye devam ediyorum. Bu kenarı tutturacağım. Örerek bu şekilde iki kenarı da birleştirmiş olacağım. Evet. Şimdi köşedeyim. 3 adet yan yana öreceğim. Bir zincirimi çektim. Yaptım. Tamamladım. Bakın. İşte bu şekilde. Bunu yine tamamını şöylece öreyim. Yapmamız gereken, ilerleyeyim. Yapmamız gereken işlemi size anlatmaya devam edeceğim. Evet, böylece buraya kadar hiç ipimi kesmeden, koparmadan 3 motifi eklemiş oldum. Daha fazla motifi yukarı doğru uzatmak istiyorsak aynı bir önce de yaptığım işlemleri dilediğimiz kadar uzatabiliriz. Ben daha fazla uzatmak istemediğim için artık yeni motifleri buraya eklemek istediğimden sıradaki işlemimiz şöyle. Yeni motifi buradan eklemeye devam etmiyoruz. Benim bu sırayı örmem gerekiyor. Burayı öreceğim. Ondan sonra yeni motifleri eklemeye başlayacağım. Şöyle ki aynen örmeye devam ediyorum. Aradaki 2 zinciri unutmuşum. Bir çekmişim. 2 zincirim olacak köşede. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Boşluklara 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Benim hani son sıram bu şekilde olduğu için tabii sizin son sıranız trabzanlı da olsa hiç fark etmez. Teknik aynı. Sadece siz modelinizde bu tekniği uyarlayacaksınız. Evet, şimdi şurada bir anlatmam gereken detay var. Bunu ördüm. Bu boşluğu ördüm. Şimdi burada bu köşede üçlü grubun ikili trabzanlardan oluşan üçlü grubun ilkini örmüştüm. Şimdi aynı boşluğa batıyorum. 3 adet ikili trabzan daha yapıyorum. Bunu bu şekilde yapıyorum. Aradaki iki zincirimi çekip şurada gördüğünüz boşluğa batıp ipimin içinden kaydırıp kilitliyorum. Bu şekilde. Sonrasında ipimi dolayıp bu boşluğa tekrardan 3 adet trabzan örmeye devam ediyorum. Buradaki işlemlerim aynı. Oradaki ufak detayı daha iyi anlayabilmeniz açısından
bir kez daha buradaki şurada anlatacağım. Evet, şimdi bunu da ördüm. Tekrardan köşeye gelmiş oluyoruz. Aynı şuradaki ilk üçlüsünü yaptığımız köşeye 3 adet ikili trabzanı örüp 2 zincirimi çekiyorum ve şuradaki boşluktan ipimi kaydırarak ilmeğimin arasından geçirip kilitliyorum. Bu kadar. Bundan sonrası aynı boşluğa gene 3 adet örüp boşlukları sıra sonuna kadar dolduralım. Sıradaki işlemi yapalım ondan sonra. Motif eklemeye devam edelim. Evet, bu sıranın sonuna kadar da ördüm. Hiç ip koparmadan buraya kadar gelmiş olduk. Şimdi enlemesine motifleri eklemek istiyorum. Yani bunu buraya ekleyeceğim. Şimdi köşeyi ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum ve yeni motifimi alıyorum. Ön yüzünden batıp içine 3 adet ikili trabzan örüyorum. Döndürüyorum. Ve hemen yanına, boşluğa yanındaki 3 adet ikili trabzan daha örmeye devam ediyorum. Karşısına gelen boşluğa batıp motifimi eklemiş oluyorum. Evet, şimdi burayı da bu şekilde ekleyeceğim. 3 adet ikili trabzanımı bu boşluğa da dolduruyorum. Karşısında denk gelen boşluktan geçirip kilitleyip ipimi şu köşedeki ilk üçlü grubumu yapıp ipimi bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıp ipimi geçirip kilitleyip aynı boşluğa 3 adet trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki boşluğa 3 adet trabzan daha yapıyorum, ikili. Bu sırayı bu şekilde örüyorum. Yeni motifi ekleyebilmek için. Köşedeyim. 3 adet ikili trabzanımı ördüm. Zincirimi çektim. Bakın bu şekildeyiz. Şöyleyiz. Şimdi sıra diğer motifi yanına eklemekte. Aynı işlemi ipimi doladım. Bir zincir çekmiştim. Motifimi alıyorum. Herhangi bir köşesinden yüzünü bana baktırarak içine 3 adet trabzanı örüyorum yan yana. İkili trabzanımı örüyorum. Ve döndürüp şu şekilde üst kenara denk gelen boşluğa örmeye devam ediyorum. Yanlış yere. Tam ortasına battım. İçine 3 adet ikili trabzanımı ekliyorum. Karşıda denk gelen boşluğunu bulup birleştirip örmeye devam ediyorum. Yani şu şekilde bakın. Örmeye devam ediyorum. Şu kenarda ufak bir detayımız olacak. Onu da anlattıktan sonra aslında mantık bundan sonra hep aynı.
köşeden önceki son 3 adet trabzanım. Üste birleştirdim. Şimdi köşeyi yapacağım. Köşedeyim. İlk üçlü 3 tane trabzandan oluşan ikili trabzanlarımı ördüm. Zincirimi çektim. Bakın. Şimdi bunu şu karşıda denk gelen, çaprazındaki motifin denk gelen boşluğuna batacağım. Ve içinden geçirip kilitleyeceğim ve aynen örmeye devam edeceğim. Bütün detay, püf noktası buydu bu. Fazla köşeli birleştirmelerde. Şunu da örüp size orayı göstermek istiyorum. Görüntüsünü. Gayet hoş bir görüntü ortaya çıkıyor çünkü. Şunu da öreyim. Şuraya birleştireyim. Evet. Bakın. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi buraya kadar örüp burayı da öreceğim ve son motifi buraya eklemek için başlayacağım tekrardan eklemeyi. Orada bir tekrar daha yapmış gibi oluruz. En sonda da geri dönüp ve bitişi göstereceğim. Buraya kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi bir önceki sırada yaptığımız gibi yeni motifimizi de buraya ekleyeceğim. Aynı mantıkla ipimi doladım. Motifinin yüzünü bana döndürerek aldım. İçine 3 adet ikili trabzan örüyorum. Ve şöyle döndürüp karşısına denk gelen boşluktan batıp bir yanındaki boşluğun içine 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Karşısına denk gelen boşluğa batıyorum. Köşeye kadar aynı işlemi yapıyorum. Yeniden buradaki köşedeyim. İlk olarak bu köşenin içine ilk üçlü ikili trabzanlarımı, 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Bir adet zincirimi çekiyorum. Bu sefer yeşil motifte o köşe olmuş oluyor karşıda. Karşıdaki köşeye batıp ipimi geçiriyorum kaydırarak ve kilitliyorum. Aynı köşenin içine 3 adet ikili trabzanımı öreceğim. Ve yukarıda denk gelen boşluğu bulup eklemeye devam edeceğim. Evet, ip koparmadan buraya kadar geldik. Şimdi bu şekilde öreceğim. Eğer yeni motifler eklemek isteseydim gene burayı birleştirip aynı işlemi tekrarlayacaktım. Şimdi ben burada bitirmek istiyorum. Şimdi buraya kadar geleyim. Sonra tekrar böyle öreceğim. Böyle örüp tamamlayacağım. Bu şekilde geldim buraya kadar. Aslında böylece devam edeceğim ama şu köşeyi bir kere daha detaylandırmak istedim. Buraya ikinci, hani bir üçlü grup var, ikinci üçlü grubu yapmamız gerekiyor ikili trabzanlarla. Yapıyorum. Aradaki zincirimi çekip şuradaki boşluğa batıp içinden kaydırıp kilitliyorum. Bu şekilde. İpimi doladım. Diğer boşluğun, köşe boşluğunun içine oranın ikili trabzanlarını yapıyorum. 3 adet. Sonrasında ise aynen örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz üzere buraya kadar hiç ip koparmadan ilerledik. Burayı da ördüğüm takdirde
burada ipimi kopartacağım ve işlemim tamamlanmış olacak. Bunu dilediğim ebattaki motiflere ve modeldeki motiflere uygulayabilirim. İstediğim ebatlarda da örebilirim. Şimdi bana soracak olursanız hırkalarınızda bu şekilde mi ekliyorsunuz diye. Ben hırkalarımda bu şekilde eklemiyorum. Şimdi köşede 2 zincirim var arada. Yani çok fazla bu şekilde eklemeyi tercih etmiyorum. Eğer motifler aynıysa birebir renk olarak aynı renkleri çalışıyorsam belki olabilir. Şöyle ki bazen motiflerin hırkayı tamamladıktan sonra uzun ördüğüme karar veriyorum. Mesela öyle kanaat getiriyorum. Hoşuma gitmiyor. Bir sıra motif eklemek, bir sıra motifi kısaltmak istersem bu şekilde birleştirilmiş hırkalarda benim onu sökmem ve kısaltmam, modeliyle oynamam çok zor oluyor. Onun için ben bu yöntemi daha çok battaniyelerde tercih ediyorum. Yatak örtüleri olabilir, koltuk şalları olabilir. Hırkalarımda tek tek ekleme yöntemini daha sık tercih ediyorum. Şimdi artık bitiriyorum bu sırayla birlikte. Bu sırayı da örerken tekrar köşedeyim. Burada ne yapıyorduk? Batıyorduk. 1 2 3 taneyi tamamladım. Arada 2 zincirim var. Şuradaki boşluğa battım. İpimi kaydırıyorum. Bu boşluğun içine de 3 adet öreceğim. Tabii aslında çok daha pratik, belki zaman kazanmak açısından çok daha kolay. İp gizleme sıkıntısı yok. Arkada kesip uğraşmak gibi ama hani ben o ip kesme, ip gizleme, ip bağlamayı kendimce geliştirdiğim tekniklerle oldukça başarılı yapıyorum. Hani arkadan çok belli olmuyor. Ondan hırkalarda, yeleklerde genelde tercih ettiğim tek tek. Bunun pratikliği başka tabii ki. Umarım benden isteyenlerin işine yarayacak bir anlaşılır video olmuştur. İpimi de kestim mi, şöyle de içinden gizledim mi, motifleri birleştirme işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Ben 6 adet motifi şu anda hiç ip koparmadan ekledim. Umarım video yeteri kadar net ve anlaşılırdır, işinize yarayacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince çabuk dönmeye çalışacağım. Görüşmek üzere, sevgiler.